uzun bir mental ara vermiştim. Uzun değil de yani 2 hafta falan. Şimdi geri döndüm. Yeni çaçlarım, yeni eramla buradayım. Evet arkadaşlar, Percy Jackson 2. sezon dizi inceleme videosuna hoş geldiniz. Deri Universe sakinleri. Giriş yapmayı unuttum 2 haftada ya. Sizi de yorumlara bekliyorum. Güzel bir sohbete dönüştürelim bu videoyu. Şimdi yorumlara baktım dizi hakkında. Berna Ece Gündüz izlendi tabii ki. Berna Ece Gündüz ve arkadaşları Ada, Büşra. Hepinizi öpüyorum. Onlar izlendi. Siz de izleyip gelmişsinizdir diye düşünüyorum zaten. Yani Türkiye'de Percy Jackson üzerine çok az içerik üreten kanal var zaten. Şimdi bu dizi hakkında çok karışığım. Berna'lar kadar şey değilim. Berna kendisi biraz daha olumlu bakabiliyor bazı yerlerde ama yani Ada ve Büşra kadar şey değilim açıkçası. Sinirli değilim çünkü aradan bayağı bir süre geçti. Yani son bölümü 2. sezon bitireli bayağı bir zaman geçti. İlk çıktığı anda izledim. O yüzden o duygularım yok. Biraz daha pozitif ve negatif yorumlara birlikte konuşalım, tartışalım istiyorum. Genel değerlendirmelere de baktım. Birkaç kaynağa da baktım. İnsanlar neler diyor, nasıl değerlendirmiş. Hepsini derleyip toparlayıp kendi fikirlerimle de sizinle burada konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, canlarım, ciğerlerim, bir tanelerim. Genel anlamda bölümlere baktığımızda ilk 3 bölümü zaten konuşmuştuk. Burada videosu var. İlk 3 bölümdeki hype'ımı burada bulamayacaksınız. Çünkü yok. İlk 3 bölümden bayağı daha kötü bölümler izledik bence. Özellikle Kirke ve Polyphemus bölümleri benim yani en zayıf bulduğum bölümler. 3 bölüm zaten konuşmuştuk. Yukarıya bırakıyorum. Oradan ilk 3 bölüm yorumlarımı görebilirsiniz. Orada daha hype'ım ve mutluyum ve hayattan ve yani daha umutluyum. Genel anlamda dünyadaki haberlerden de dolayı mı bilmiyorum. Şu anda daha olumsuzum. Ama bir tık şey yapmaya çalışacağım. Kendimi dengelemeye çalışacağım. Hem olumlu hem olumsuz yorumlardan bahsedeceğim. Kendi fikirlerimden de. Şimdi 4, 5, 6, 7, 8 ve birlikte incelemedik. Videosunu çekmedim. Çünkü beklemek istedim. 2. sezonun tamamını izleyip size öyle aslında yorum yapmak istedim. Bu sezon hakkında en fazla söylemek istediğim şey bu dizi hakkında. En baştan söyleyeyim. Çünkü genel anlamda bu videonun konsepti de bunun üzerine olacak. Dizi her zaman her videomda söylediğim gibi bu kanalında konsepti olan pazarlamasını o kadar en başta yanlış yapmış bir dizi ki. Özellikle de maalesef kendi yazarı Rick Riordan tarafından ve bu yüzden de bence şu an kitap severler tarafından bu kadar topa tutuluyor. Çünkü kitap severler olarak ben de kitabı çok seven, kitap serisini çok seven biriyim ama ben bir tık daha bu konularda anlayışlı mı diyeyim, daha farklı alternatif evrenlere okey bir tipim. Bu yüzden gene de sinirlendiğim çok fazla şey var ama bir tık daha sinirimi az tutabiliyorum, yani öfkemi azaltabiliyorum. Ama kitap severleri de çok iyi anlıyorum. Çünkü dizi bize ilk başta Rick Riordan tarafından şöyle anlatıldı. Yani şöyle söylendi. Kitaba aşırı sadık bir dizi izleyeceksiniz. Şimdi bu ne demek? Kitaba aşırı sadık bir dizi izleyeceksiniz demek. Siz bu kitabı okurken hissettiğiniz, gördükleriniz, bunların hepsini dizide de göreceksiniz, hissedeceksiniz demek. Şimdi bana en başta deselerdi ki Rick'cim, Tontiş'im, bize deseydiniz ki kitap severlere özellikle kitap baz alınacak, duyguları baz alınacak ama alternatif bir Percy Jackson dizisi izleyeceksiniz. Yani kitabın aynısını beklemeyin. Bunu bize süsleyip püsleyip verseydiniz, tabii ki de böyle dümdüz bir şekilde değil. Bunu süsleyip püsleyip bize verseydiniz, emin olun şu anda seyirciden de kitap okurlarından da daha az bir bu kadar negatif yorum en azından almazdınız diye düşünüyorum ben açıkçası. Ve dizinin bence şimdi genel anlamda bahsettiğimizde 4. bölüm Clarice'in hani birlikte gemide toplandıkları bölüm. Ben o bölümü sevdim. Bir tık beğenmediğim tek şey 4. bölümü genel olarak oyuncular çok övmüşlerdi. Walker dahil çoğu oyuncu 4. bölümü çok sevdiklerini, en favori bölümü olduklarını söylemişlerdi. Çünkü 4. bölüm bir tık karakterlerimizin bir takım olmaya başlamasının, Clarice'le birleşmelerinin başlangıcıydı. Ve aynı zamanda büyük ihtimalle hepsinin en hype olan sahnesi de Percy'nin o güçlerinin en yüksek seviye, yani şimdiye kadar gördüğümüz güçlerinde en yüksek seviyeye görecektik. Ama ben bir tık bu dizinin sadece senarist değil, yönetmen anlamında da çok eksik olduğunu düşünüyorum. Yani maalesef bize güzel bir güç sahnesi, güzel şaşalı bir güç sahnesi bence gösteremediler. Yani Percy'nin o gücünü, o
denizler üzerindeki hakimiyetini, evet bu zamanla gelişen bir şey, anlıyorum. Ama orada bir güç mü oluyor, bir şey mi onları oraya çekiyor? O kadar muğlakta bıraktıkları izleyiciyi bir sahne çekmişler ki tam olarak o sahnenin ne vermek istediğini algılayamıyorsun. Yani diziyi sadece izleyen bir kesim olarak düşünmek istiyorum. Bir de kitapları bilen bir kesim olarak düşünmek istiyorum. Kitapları bilen, çok ezberimde yok ama kitapların bende bıraktığı izde Percy'nin gerçekten deniz üzerinde, yani çünkü bu şöyle bir şey değil arkadaşlar. Bunlar yarı tanrı. Bunlar zaten ister istemez bu güçlere çokça sahipler. Sadece yani mesela atıyorum Percy dengelemeyi bilmiyor. Denge zaten sorunu olan bir karakter. Bu o denizlerin yani Poseidon'un oğlu olmasının da verdiği bir şey. Ama bu zamanla öğrenilen, böyle zamanla güçlerinin arttığı bir durum da değil. Çünkü zaten evren öyle inşa edilmiş. Bu karakterler zaten güçlü. Bu karakterler zaten farklı. Yani mesela Talia aşırı güçlü bir karakterdi. İzlediğimiz ikinci sezondaki Talia. Sadece yaştan dolayı da söylemek istemiyorum açıkçası. Percy evet bilmeden büyüdü. Talia ise bilerek büyüdü. Ama şu anda bilerek mi büyüdü? Bir yaştan sonra mı öğrendi? Dizi bunu da göstermiyor size. Talia baştan itibaren bir hero. Yani hikayeye girişiyle birlikte bir hero izleyeceğini yani tam bir literally hero. Güçlü, kararlı, sevdiklerini koruyan, ailesi için her şeyi yapabilen fedakar bir karakter. Aslında işte Percy'nin Selin'in de en başta söylediği gibi diğer tarafı. Ve bir tık işte Percy karakterinde bunu göremiyoruz. En çok da görebileceğimiz bölüm 4. bölümdü. Güçlerini en yüksek seviyede görebileceğimiz, en ağır şekilde bize gösterebilecekleri bölüm 4. bölümdü. Ama sonunda çekim açısından mıdır? Ki bence çekim tarzı. Çekim tarzından dolayı dizi bize o ihtişamı gösteremiyor ki çok iyi bir prodüksiyon yapmışlar. Yani prodüksiyonda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu dizinin gerçekten yönetmeni ve senaristinde bir problem olduğunu düşünüyorum. Dünyaya o kadar güvenmişler ki Percy Jackson evrenine ve Rick Riordan'ın kitaplarına. Bunu diziye adapte ederken asıl gerekli unsurları yönetmeni ve senaristi çok göz ardı etmişler. Ve o dünyayı yaratan aslında evet Rick Riordan ama diziye geçirecek olan o dünyayı bize, görsel dünyayı yaratacak olan yönetmendir arkadaşlar. Ve yönetmen ve senaristin kolabıyla bu dünya bize verilir. Ve bu kolab birbirinden çok bağımsız geliyor bana. Birinci sezonda da ikinci sezonda da. Genel olarak baktığımda bunu Berna'nın bir videosunun altına da yorum olarak yazmıştım. Şöyle bir durum var. Bu kitaplar bir daha okuduğumda, bir daha tekrar okumaya başladığımda çok hafif bir dili olan kitaplar. Şu an okuduğumda çok daha hafif geliyor bir okuyucu olarak. Ama diziye uyarladığımda şöyle bir şey görüyoruz. Birinci sezon olay bazlıydı. Kitapta da öyleydi. Kendilerini olaydan olaya buluyorlardı ve o karmaşanın içerisinde aslında bir bağ kuruyorlardı. Ve biz de öyle onlarla bağ kuruyorduk. Aynı zamanda dünyayla bağ kuruyorduk. Şimdi ikinci sezonda her kitap zaten belli bir karakter arkının peşinden gidiyor. Ve ikinci kitap daha çok Annabeth'in çatışmalarını gördüğümüz bir kitaptı. Ama yani kitaptan da öte kitap bir tık daha diğer karakterleri veriyordu. Özellikle Percy'yi ana bazda, yani ana merkezde tutarak her zaman Annabeth'in de arkını devam ettiriyordu. Ama ikinci sezon gerçekten Percy bir yan karaktere dönüşmüş. Ve aynı anda hem Annabeth'i hem Percy'yi götürememişler. Burada çok büyük bir problem var. Çünkü bence bu Persabeth olayları yüzünden, bunu çoğu zaten izlediğim Berna'lar da söylüyor. Gerçekten Persabeth'i daha fazla verebilmek için, ki ben Persabeth'i çok seviyorum. Hikayelerini kapılı. Yani bu arada ben enerji olarak da Lea ve Walker'ın interviewlarında, o röportajlarında gördüğümde enerjilerine bayılıyorum. Bence çok iyi bir kapılı enerjileri de, bir kimyaları da var. Ama işte burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Bu iki karakter birbirini tanımadan sadece bir kimya verme amacı varmış gibi bu dünyanın. Şöyle, mesela benim en sevmediğim bölümlere geçiyoruz bakalım. İnanamıyorum ya bu bölümlere geçeceğime. Üf. Şimdi önümde bölümlerin sıralaması var. Tabii ezbere hepsini hatırlamıyorum. Yani hangisi hangi bölümdeydi.
Ve ben gene bir şey kırdım. Abi inşallah zaten aman ev sahibimiz izler mi bunu ya? İzlemez. Ben kırmadım. Bu şey oldu. Kırıktı bu. Yemin ederim ya. Şimdi bunları da kaldırmayı unutmuşuz yılbaşı şeyi. Neyse ya. Yaptık bir şey neyse. Şimdi en sevmediğim bölümlere geçiyoruz. Kirke ve Polyphemus bölümleri. Of. Kirke bölümü için benim en sevmediğim bölümlerden birincisi Polyphemus, ikincisi Kirke. Çünkü şimdi ben bir tık Yunan mitolojisine kabataslak benim gibi hani aşırı detaylı bilmiyor olsanız da ve biraz ilginiz varsa Kirke'yi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bilmeyenler için ben bir şey yapamam, gidin araştırın. Devam. Şimdi şöyle, Kirke benim hayalimde ve mitolojide de bir tık zaten mistik olmasından dolayı karşı tarafı büyüleyen bir karakter olması gerekiyor. Bu dış görünüşle alakalı bir şeyden bahsetmiyorum. Kirke'nin tanıtımı, Kirke'nin betimleyişi bana dizide hiç geçmedi. Çünkü zaten cadı olduğu için, yani literally ve hani basic bir şekilde anlattığımda ve aynı zamanda o mistik ruhunun dizide verilebilmesi, karakterlerle ilişkilerinde verilebilmesi, o adayı kurabilmesi için o mistikliğin, o manipülatörlüğün, o karşı tarafı büyüleme hali asla verilememiş. Daha çok anlık hareket eden, anlık tepkiler veren ve yaptıklarıyla söyledikleri arasında, söyleyiş tarzı ve karakterle ve yaptıkları oluşturduğu o dünya, o ada arasında çok büyük bir fark varmış gibi geldi. Birbirleriyle uyuşmadı bu iki karakter aslında. Bu yüzden de Kirke'yi beğenmedim. İkinci beğenmediğim şey Annabeth ve Percy aksı sirenlerle olan. O da şu. Şimdi kitapta kısaca Annabeth'in flow'unu, yani insani zafiyetini gören, yani Percy bunu görüyordu. Ve kafasında Annabeth daha aslında idealize ettiği bir noktadan insani bir noktaya geçiyordu. Yani aslında tam bir demigod olmaktan o da bir insanı görmeye başlıyordu Percy. Hem Percy hem de Annabeth. Aslında işte bu sezonun başında Percy ve Annabeth arasındaki diyalog vardı ya, işte ben demigod'um, sadece demigod olmayı biliyorum, insan olmayı bilmiyorum. Percy de tam tersini söylüyordu. Zaten Kirke de söylüyordu. İşte ben de sadece belki de insan olmayı biliyorum, yani en çok insan olmayı biliyorum. Aslında bu insan olmak ve demigod olmakla ilgili birbirlerine çok şey anlatan bir sahne. Ve işte burada bahsettiğim o TikTok trendlerinde gördükleri Perceval editlerine oynamak bu. Karakterlerin birbirleriyle tam olarak tanışmadıkları aslında bir couple var. Yani birbirlerini sadece bu zorlukta tanımışlar. Anlatabiliyor muyum? Savaşta, kaçarken, canavar haklarken. Ama o sirenlerin sahnesi gene canavarlarla olan bir sahne. Ama birbirlerini tanıdıkları, birbirlerinin aslında o insani zaafını görmek bir insanın insanlaştıran bir şey ya. Zaaflar bizi insanlaştırır, insani hale getirir. Ve Annabeth'in işte orada insani boyutunu görüyor Percy. Ve Annabeth de kendisinde bunu görüyor. Ve bunu tamamen değiştirmiş olmaları. Bu arada gördüğü şeyi de tamamen değiştirmişler. Annabeth normalde ailesiyle birlikte ve Luke'la birlikte güzel bir dünya inşa ettiğini vesaire görüyor. Zaten mimari boyutunu, mimari sevgisini Annabeth'in hiç vermemişler. Zaten bu birinci sezonda da yoktu, ikinci sezonda da yoktu. O yüzden bunu beklenti içerisine girmedim açıkçası. Ama dizi bize şunu veriyordu. Annabeth'in anne sevgisi, yani mommy issue'sunu, anne sevgisinden çok mommy issue'sunu, anne sorunsalını altını çizmek istedi. Ve aynı zamanda da kibir. Orada ne? Sirenleri yeniyorsun ve seninle gurur duyan bir anne var. Şöyle, güzel bir amaç ama kötü gösterim. Çok basit bir gösterim. Ve aynı zamanda Percy'nin bunu görmemiş olması, işte tam olarak ben burada çok sinirlendim. Çünkü bu iki karakter zamanla, yani slow burn dedikleri, aşk tropu dedikleri şey bu. Önce arkadaş oluyorlar, önce birbirlerinin zaaflarını görüyorlar, önce birbirlerini insani olarak görüyorlar. Çünkü onlar demigod, yani God'a yaklaştıkları noktada duyguların bir önemi kalmıyor zaten. O demi konusu, yani o insaniyete yaklaştıkları yerde, zaaflara yaklaştıkları yerde bağ kurabiliyorlar. Ve bunu elinden alıyorsun aslında Perceval'in.
O yüzden de o sahneyi gerçekten sevmedim ve benim bu kitaplarla olan bağımı, o insani boyutu, bu küçük çocuklarla ben de okurken o insani boyutu birbirlerini anlamamalarını, bir karakterlerin birbirleriyle bağ kurumunu sen çok zayıflattın ya. Olmadı o. Polyphemus'a geçiyoruz. Polyphemus'tan gerçekten bahsetmek istemiyorum. Çünkü ben Polyphemus bölümünü izledim ve bittiğinde yani hiçbir şey hissetmiyordum. Benim işte bir dizide, bir bölümde, bir filmde en nefret ettiğim şeydir. Bir bölümü izlerken hiçbir şey hissetmemek. Yani şimdi öncelikle Polyphemus'un o saf salak halini almışlar. Neden olduğunu, yani amaçlarını biliyorum. Tahmin edebiliyorum. Benim gözümde amaçları şu. Ben biliyorsam bir tık bu business dünyasını o kadar şeyden sonra eğitimden sonra diyeyim. Ama yani gerçekten kendime övmek istemiyorum. Ama biraz biliyorsam şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buradaki amaç ne biliyor musunuz? Polyphemus, Tyson gibi hani monster dünyasından ama size anlatılandan farklıydı. Twist atacağız. Aslında zekiydi falan. Abi bana burada twist atma ya. Ya gerçekten bana ya bak dizinin hiçbir komedisi yok. Böyle bir dünya, böyle bir fantazi ve hani children young, yani çocuk gençlik hikayesi anlatıyorsun aslında. Çocukları ve gençleri alman lazım. Ve fantastik bir şey anlatıyorsun. Ve bu kadar komediyi aldığında geriye gerçekten sadece olaylar, olay. Bir tek bu kalıyor. Ama ben de kendimi gençler konumuna alıyorum, bence gencim. Ve bunu okuyan çocuk olarak da ben bir şey hissettiğim şeyler, aslında bana duygu hissettiren şeyler beni odaklandırtıyor bir şeye. Ve sen bunu benim elimden aldın abi. Polyphemus'u zeki yaparak zaten sen Tyson'ı değiştirerek güzel bir, hani her monster, her Cyclops salak değildir. Bana zaten verdin. Sen niye bir daha Polyphemus üzerinden bana bunu veriyorsun? Zaten verdin yani bu arkı. Hikayeyi değiştirdin Tyson'da ki ben bunu çok sevdim. Yani Tyson'ın değişimi benim bu sezon en sevdiğim kararlardan biri. Ama bunu Polyphemus'ta da niye yapıyorsun? Kendini niye tekrarlıyorsun? Ve adayı da beğenmedim Polyphemus'un. O prodüksiyon çok kötüydü. Ben oradaki bölümde hiçbir şeyin bir mantığını algılayamadım. Yani Polyphemus'u oyalamak için koyunların postunu alıp onlarla birlikte yürüyorlar. Hani sürüyle birlikte niye yürüyorsunuz? Postu alıp direkt de gidebilirsiniz. Yani Polyphemus koyunlarımdan biri oraya gitti diye mi düşünecek diye düşünüyorsunuz. Ama zaten yani hani Polyphemus'un çıkmasını beklemek zorunda değildiniz. Alıp postu deliğe gidip kuyuya gidip kokusunu alıyorsa da Polyphemus. En kötü hani düşünüyorsanız ki Polyphemus koyunlarım kaçtı diye düşünüp oraya çıkacak. Bunu düşünüyorsanız Polyphemus oradan çıkıp sizin yanınıza gelene kadar siz aşağı inip onları kurtarmış çıkarmış olurdunuz. O bölüm genel anlamda yanlış kurgulanmış. Hikaye çok yanlış kurgulanmış. Çok mantıksız kurgulanmış. Ve o kadar aslında mantıksızlık olmaması gereken bir bölüm ki. Çünkü Annabeth'in yaralandığı bölüm. Post'un ilk defa birini iyileştirdiği bölüm. Post'un işlev gördüğü bölüm. Ve bu kişi Annabeth. Yani iki tarafın en büyük zaaf noktasında olan kişi. Ve siz bunu o kadar bir Polyphemus'u zeki yaparak önce komedisini aldınız. İki, bölüm boyunca o Polyphemus'u uzaklaştırma, hani o plan bomboş bir plandı. Orada epikliğini aldınız. 3. Geliyorum Tyson'a, o bölüm. Tyson karakteri ve Annabeth karakteri arasında hiçbir diyalog olmadı abi. Hiçbir diyalog olmadı. Ve ben demiştim ya size, Tyson ve Annabeth'in arasındaki çatışmayı almaları, yani Annabeth'in Tyson'a o ön yargısını almaları beni etkilemedi. Çünkü zaten Annabeth'in çok fazla çatışması var. Halen de o noktadayım. Ama şöyle bir şey var. Tyson ve Percy arasında şöyle bir diyalog geçiyordu hatırlarsanız. Ben Annabeth'in sana böyle davranmasını sevmedim deyip Annabeth'e bir
duruş sergiliyor aslında orada Tyson. Ona karşı bir sinir oluyor. Ve Annabeth ve Tyson arasında hiçbir diyalog, hiçbir bağ kurulamadan Tyson Annabeth'i kurtarıyor mesela. Mesela ben de hiçbir duygu ifade etmedi. Hiçbir anlam ifade etmedi. Ben de etmedi. Bir bu. Kaçıncı bu ya? Neyse. Luke. Gelelim Luke'a. Genel bölümden konuşmak istemiyorum. Son kalan bölümlerdeki Luke'dan bahsetmek istiyorum. Hani genel olarak o son 2-3 bölümden sonrası işte. Bitirmişler. Bunu zaten çoğu kişi de söylüyor, biliyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Ben niye Kronos'un Luke'u seçtiğini gerçekten algılayamıyorum bu Luke'sa. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz bize zaten bambaşka bir hikaye arka vereceksiniz. Talya'ya geleceğim. Siz başka bir şey planlıyorsunuz. Bana ilk başta bunu demeyecektiniz Rick'cim, Tontiş'im. Bana demeyecektin ki kitaba çok sadık bir iş çekiyorum. Ki benim böyle bir beklentim olmayacaktı. 2, sen böyle bir plan yapıyorsan, yani sonunda bambaşka bir, aslında hikayenin orijinden bambaşka bir orijin planlıyorsan, bana bunun küçük küçük birinci sezondan, ikinci sezondan böyle birinci sezonu o zaman bana tak diye bitirecektin öyle bir yerde ve asla bu dizinin kitapla ilgili olmadığını bana verecektin. İlk bölümden ya. Değil birinci sezondan, ilk bölümden verecektin abi. Ve bunu diyecektin. Şimdi Luke niye lider? Ya ben gerçekten Kronos'un, bunu bana açıklayacaksan 3. sezon, 4. sezon bir anlamı yok. Benim bir izleyici olarak buna inanmam lazım. Luke'un neden lider olduğuna inanmam lazım. Ve ben buna inanamıyorum. Kronos'un neden Luke'u seçtiğine inanmam lazım. Bak, normalde kitapta Luke'un bir zaten baba tarafından dolayı Luke seçiliyor. Babası Hermes'e duyduğu öfke. Bu çok önemli bir şey. 2, Luke'un annesinin de tabii ki, şimdi spoiler vermeden şey yapmaya çalışıyorum. Annesinin anne faktörü. 3, çok güçlü bir kılıç ustası olması. 4, manipüle edilebilir ama aynı zamanda manipüle edebilir bir karakter olması Luke'un. Zeki de bir çocuk olması. Sen şimdi bunu öyle bir aldın ki elimden. Luke oradan oraya giden, oradan oraya manipüle edilebilen, Annabeth'i yükselteceğiz diye, Annabeth'i zeki konumuna koyacağız diye bir Annabeth tarafından manipüle edilebilen, bir Kronos tarafından manipüle edilebilen. Onlar da yetmedi ki bunlar önemli karakterler, zeki karakterler. Yani Alicent tarafından da manipüle edilebilen. Alicent kim abi? Alicent yani who are you ya? Hello. Bak başım ağrıdı gene ya. Üf. Vallahi bilmiyorum, ben bu diziyi algılayamadım. Talya'ya geçeceğim. Luke'dan daha fazla bahsedemeyeceğim. O kadar da sevinmiştim ilk 3 bölüm. Ay gerçekten öf! Bir karakter motivasyonu kalmadı Luke'da ya. Talya'ya geçeceğim. Evet arkadaşlar, dizinin sonunda bize büyük bir twist yaptılar. Bravo. Twist gerçekten güzel bence. Güzel bir değişim. Yani bu godlara, yani tanrılara duyulan öfkeyi inanılmaz yükselten bir değişim. Ben sevdim abi. Bak, çok bir şey söyleyeceğim. Net bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten sevdim. Ama bana bunu en başında diyecektin bak. Bana bunu diyecektin. Bana bu hikayenin diziden bambaşka bir hikayesi olduğunu, bana bunu diyecektin. Diyecektin. Yani bana bu twist'i demek zorunda değilsin. Ama bana bu dizinin bambaşka bir dünya yarattığını, bambaşka nedenler yarattığını, bambaşka bir evren yarattığını bana diyecektin. Bunu diyecektin sadece. Çünkü o twist'in, o aslında değişimin. Çünkü bakın, anlıyorum yazarların buradaki motivasyonunu. Tanrılara duyulan öfkeyi arttırmak istemişler. Tanrılarla aslında neden demigodların tanrılara karşı olduğunu, motivasyonunu çok arttırmak istemişler ki ben bunu bir izleyici olarak personal hayata karşı görüşlerimle de galiba değil, kesin ilişkidir. Mantıklı buluyorum. Tamam mı? Yani mantıklı buluyorum. Ve güçlü bir motivasyon olarak görüyorum. Ama işte bak abla, ben bütün bir 2. sezona kadar bölümleri buna göre izlemedim.
Ben ikinci sezona kadar olan bütün bölümleri kitaba en azından bir noktada sadık olacağını düşünerek, yani en azından orijininde, anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar dizide Talia, izlemediyseniz spoiler, Talia'yı Zeus bilerek şeye çeviriyor. Yani isteyerek, bilerek, sinirlenip, yani sadece motivasyonu sinirlenmek olmasa da sinir harbinde ağaca dönüştürüyor. Ve şöyle bir şey oluyor. Talia, bayıldım Talia'ya da. Diyor ki ben senin hiçbir zaman soldier'ın olmayacağım. Ben senin hiçbir zaman askerin olmayacağım diyor. Ve o anda dönüştürüyor onu ağaca. Ve onun Zeus'un da şöyle bir motivasyonu var. Yersen işte seni demigodlar, koruyacaksın demigodları ve sana mahcup, ya sana böyle tapacaklar. Sen onlar için büyük bir figür haline geleceksin zamanla. Ve hani o büyük kehanetteki kişi olmaması Zeus'un buradaki. Zeus da çok salakmış abi. Bambaşka 1000 tane şey bulursun abi. Zeus'sun ya, gök tanrısısın. Anne şimdi benim çocuğum onu dönmesin. Niye ben onu ne yapayım, ağaca çevireyim? 16 yaşına basmasın. Ağaca çevireyim. Yani ama burada Talia'nın kitapta sonraki sezonda göreceğiniz bir kararı var ki, yani Zeus'tan çok daha mantıklı bir karar. Neyse. Çok söylemek istediğim şey var ama spoiler da vermemek için destekleyemiyorum da bazı görüşlerimi. Neyse. Neye güldüm ki ya? Üçüncü sezon izleyeceğim mi? Hayvan gibi izleyeceğim. Çünkü ben Percy Jackson'ı seviyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Yunan mitolojisini seviyorum. Kırıntı görmeyi bile seviyorum. Oyuncuları seviyorum. O yüzden ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Umarım 3. sezon. Bu arada Percy'yi oynayan Walker şöyle bir şey söylüyor. 3. sezon kitaba en sadık sezon olacak diyor bir tane röportajında. İşte bu beni heveslendirir. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben kitaba bağlı bir sezon yapmadıklarını röportajlarda Walker'ın ve Luke'u oynayan Charlie'nin davranışlarından algıladım. Ve oyunculuklarından da algılanıyor. Yani mesela Percy oynayan Walker bayağı kötü oynamış son birkaç bölümde. Son bölümden bahsetmiyorum. Ama benim kötü bulduğum bölümlerde Polyphemus'ta da Kirke'de de kötü oynamışlar. Luke'la savaşında da o neydi öyle ya? İlk savaşında, yani sondan bir önceki bölümden bahsediyorum. Annabeth'i kurtarmaya gittikleri bölümden. Orada falan bayağı kötü oynamışlar. O bölüm, yani sondan bir önceki bölümde çok kötü oynuyorlar. Ve bence bunun sebebi gerçekten inanmıyor olmaları. Çünkü çok kitap geeki ikisi de. Bunu hep söylüyorlar. Kitaptaki hani kendileri de söylüyorlar. Değişikliklerden çok aslında kitaba bağlı kalınan bölümlerde daha heyecanlı oluyorlar. Çünkü onlar da çocukken okumuşlar bu kitapları. Ve daha heyecanlı oluyorlar o bağlı kalınan kısımlarda. Ve 3. sezon röportajlarında işte Percy oynayan Walker daha heyecanlı ve 3. sezona bağlı bir sezon olduğunu altını çiziyor. 3. sezonun kitaba bağlı bir sezon olacağını altını çiziyor. Bu beni bir tık umutlandırıyor. Ben umutlanmaya yatkın bir insanım. Pozitif olmaya yatkın bir insanım. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Böyleyim. O yüzden umutla bekliyorum 3. sezonu. Özellikle spoiler, kitap okumayanlara, Titan's Curse'ün yani Titan'ın lanetinde en merak ettiğim sahne Annabeth'in spoiler niye sinirlenerek söylediysem, Annabeth'in göğü taşıdığı sahne ve ilk onu o halde gördükleri. Hem o sahne hem Luke'la baştaki sahne. Bunu hem epikliğini, yani bundan çok şüpheliyim. Bu sahneden çok şüpheliyim. Çünkü bakın arkadaşlar, biraz fazla izleyici empati kurabilsin diye dizinin epikliğini almışlar elinden. Yani kitabın epikliğini almış dizi. Ve bu da işte dizinin ruhunda, dizinin duygusunda çok büyük bir eksiklik yaratıyor. Ve o epikliği aldıkları için biz hani empati kurabilelim karakterlerle, dünyayla diye sahnelerin etkileyiciliği azalmış. Bu işte Percy'nin gücünü gördüğümüz bölümde de öyleydi. Ve bu sahnede de korkarım ki öyle olacak. Yani bunu ya değiştirecekler. Benim 3. sezon hakkında beklentilerime gelirsek. Büyük ihtimalle ya değiştirecekler hikaye arkını tamamen. Yani ya göğü taşımayacak Annabeth ya başka bir şey yapacaklar ve Annabeth'in başka bir durumda olduğunu göreceğiz. Yani başka bir zor durumda kaldığını göreceğiz. Ya da göğü taşıma sahnesinin üstü çok kapalı geçecek bence. Yani görmeyeceğiz kolay kolay. Yani o hikaye olsa da, hikayeyi aynı tutsalar da farklı bir açıdan, farklı bir tarzda gösterecekler. Yani çok göstereceklerini de düşünmüyorum açıkçası.
Acı çeken bir Annabeth görebiliriz sadece. 3. sezon hakkında beklentilerim de bunlar. Arkadaşlar zaten maşallah 35 dakikadır konuşuyorum. Sizin düşüncelerinizi de aşağı yazmayı unutmayın. 3. sezonu izleyecek misiniz? Devam edecek misiniz? Etmeyecek misiniz? Merak ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Pozitif yanlarını da tutmaya çalıştım. Pozitif yanları bir tık bu videoda az oldu. Onu ilk 3 bölümün videosundan izleyebilirsiniz. İnceleme videomda izleyebilirsiniz. Orada daha pozitifim. Bu bir tık daha negatif oldu, farkındayım. Ama yine de dengelemeye çalıştım pozitif ve negatif yanları kendimce. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bu arada abone olmayı, aynı zamanda Instagram ve TikTok'tan beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepsi çok motive edici şeyler. Bu tip motivasyonlara içerik üreticisi olarak çok ihtiyacım oluyor. Sadece bu motivasyonla yapıyorum açıkçası. Sizin yorumlarınızla yapıyorum. Bu videoları çekiyorum. O yüzden yorumlarınız benim için, takip etmeniz, Instagram'da, TikTok'ta etkileşimleriniz, bana attığınız her şeyi görüyorum ve okuyorum, DM'lere bakıyorum. Beni çok motive ediyor, çok mutlu ediyor, çok sevindiriyor. O yüzden onları da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Bay bay.